Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine güzel ve kolay bir modelle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel bir model anlatımı ile geldim. Hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde Alize Baby Best ipim var. Hemen şöyle göstereyim. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle renk kodumuz ise 281. İpimizin kalınlığı, inceliği ise hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde ipimiz. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği burada ipimizin üzerinde şiş numaraları yazıyor. Zaten şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada ona göre yapabilirsiniz. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize başlayalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilmek sayılarımızı arkadaşlar 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. Artı kenar bantlarını da eklemeniz gerekiyor. Hemen ben şöyle model gösterecek kadar ilmeklerimi ayarlıyorum. Modelimize lastik gerektirmeyen bir model. Zaten ters düz, iki ters iki düz örgü üzerine kuruluyor. Hemen şöyle ben ilmeklerimi ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmek sayılarımı ayarladım. Tekrar ilmek sayılarımızı kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle 2 dörtlü gruplar halinde bu şekilde 4 4 2 4 2 4 artı 2 ilmek ekledik. Hemen modelimize başlıyoruz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için bu şekilde düz bir şekilde ördüm. Birinci ilmeğimi düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, düz, 2 ters, 1 düz, kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örerek bu şekilde tamamladım. Kenarlarda sadece birer tane düz ilmeğimiz olacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Hemen tekrar ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Burada ters, modelin ön yüzünde düz, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 1 ters. Yine kenar ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar aynı ilmeklerimiz göründüğü gibi arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, ters, 1 düz, kenar ilmeğimi de ters örerek bitirdim. Yine aynı şekilde ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Burası düz ilmek olduğu için hızlı ilerliyorum. Yani ters düz lastik örgü yapıyoruz arkadaşlar burada. Sonra modelimizi kuruyoruz. Üst kısmında modelimize şekil vereceğiz.
Yani buradaki mesafeyi aslında sizler istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şöyle ben 6 sıra yapacağım. Sizler dilerseniz 8 sıra 4 sırada yapabilirsiniz. Bu aradaki ters düz yapılan kısım tamamen size kalmış bir şey. Mesafesi. Ben tekrar bu sıramı da örüyorum. 6 sıra tamamlıyorum. Hemen yine kenar ilmeğimi aldım. Burada bir sıra daha örüyorum. Modelimize örgümüzün arka yüzünde şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar. Modelimizi yani arka yüzde kuruyoruz gibi olacak. Hemen tekrar. Evet, şimdi modelimin arka yüzündeyim. Şekil vermeye başlayacağım. Hemen sıramızı da nasıl sayalım? Sıramızı da şuradan hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak sayabilirsiniz sıranızı. Bu görünen saç örgüsü kısmından. Şimdi modelimize şekil verme zamanı. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Buradaki ilmeğimden hemen şu şekilde 1, tekrar 2. Yani 2 defa başına dolamış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ters ördüm. Tekrar 1, 2. Her bir ilmeğimizden ikişer tane ilmek çıkarıyoruz. Aslında ilmek çıkarmıyoruz, başına doluyoruz. Tekrar 1, 2. Tekrar 1, 2. Tekrar 1, 2. Tekrar 1, 2. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 2 defa dolayabilirsiniz ama bu benim daha çok zoruma gidiyor. Tabi sizlerin nasıl kolayına giderse şöyle yapabilirsiniz ama bu daha kolay. Her bir ilmeğimden 2 defa başına dolayarak örüyorum. Sadece kenar ilmeklerimiz hariç. Tekrar. Burası biraz oyalıyor ama bu ilmekleri ikinci sırada açacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Uzamış olacak ilmeklerimiz. Evet, her bir ilmeğimizden 2 kez ilmek alarak bu sıramızı tamamladık. Şimdi modelin ön yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Buradaki 2 defa almış olduğumuz ilmeklerin 2 tanesinin boyunu uzattım arkadaşlar. Hemen bu şekilde. Şöyle ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Arkadakini öne, öndekini arkaya alarak bu şekilde yönlerini değiştirdim ve düz bir şekilde ördüm. Tekrar şimdi tersini yapıyoruz bunun. Buradaki 2 ilmeğimizin boyunu uzatıyoruz. Öndekini arkaya, arkadakini öne. Yani bu şekilde yapıyoruz. Çapraz bir örgü. Yine düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi ilk başta yapmış olduğumuzu yapıyoruz. Yani bir diğerinden yaparak devam ediyoruz. Şimdi ilk yaptığımız işlem öndekini arkaya, arkadakini öne alıyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar 2 ilmeğimin boyunu uzatıp öndekini arkaya, arkadakini öne alarak düz örüyorum. Tekrar boyunu uzatıyorum. Öndekini yine bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar
Mesela birini bu şekilde, şurada baktığınız zaman hangi ilmekleri hangi yöne öreceğiniz belli arkadaşlar. Hemen bunu da sola doğru, tekrar bunu sağa doğru, hemen şöyle düz bir şekilde örüyorum. Son ilmeğim, bunu şöyle baktığımız zaman bu sola doğru, sağa doğru, bunu da sola doğru. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Tekrar hemen modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizden ikişer ilmek. 1 2 1 2 1 2 sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 1 2 1 2 kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzünde yine alt sırada yapmış olduğumuzda yine tersini yapıyoruz arkadaşlar. Tersiyle başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkisinin hemen boyunu uzattım. İlk mesela burada birinci sırada şöyle almıştık. Bu şekilde almıştık. İlk şu şekilde. Şimdi önden alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Şimdi tekrar bunu arkadan alıp yerlerini değiştiriyorum. Şimdi burada da aynı alt kısımda yapmış olduğumuz gibi birini farklı bir şekilde alıyoruz. Tekrar birini sağa birini sola ilmeklerimizi. Şöyle bir görüntü. Tekrar şimdi şöyle baktığımız zaman bunu sola, bunu ise sağa kesiyoruz. Sağa doğru örüyoruz. Daha doğrusu. Tekrar baklava dilimi gibi bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şöyle. Tekrar alıyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi burada modelimizi nasıl başta kurduysak o şekilde kuruyoruz. Bundan sonra yine 6 sıra ters düz örgü örüyoruz. Hemen birinci sırasını nasıl kurduysak o şekilde hemen gösteriyorum arkadaşlar. Burada ilk başta ne yaptıysak bu şekilde kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, bir düz, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bundan sonraki yapacağımız ters düz örgü olarak devam ediyor. Hemen şöyle modeli göstereyim ben. Modelimiz bu şekilde, bir üstte
alt sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. 6 sıra düz ters düz örgümüzü ördükten sonra 6 sıra lastik örgümüzden sonra bu kurmuş olduğumuz modeli tekrar kuruyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tekrar eden bir model. Şöyle ben daha önce yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Evet, modelin ilerlemiş hali arkadaşlar bu şekilde görünüyor modelimiz. Gerçekten yumuşacık da duran bir örnek. Hemen şöyle göstereyim. Yumuşak duran bir model. Bebek örgülerine de çok yakışacak bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle göstereyim. İlerlemiş hali. Arka yüzünü göstereyim. Modelimin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar duruyor. Ön yüzü bu şekilde. Bu modeli ben neye yakıştırdım? Gerçekten bu dar bluzlar var, dar body'ler var. Kollarına falan şöyle yaptığımız zaman hoş duracağını düşünüyorum. Bebek örgülerinde, normal büyük yetişkin örgülerinde kol kısmını bu şekilde yapıldığı zaman dar bluzlarda hoş duracağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.